Şimdi yavaş uçuşu yapacağız. Öncelikli olarak dahili kontrollerimizi yapıyoruz. Right'tan left'te ignition'lar on konumunda. Full pumplarımızı on yapıyoruz. Check pressure yapıyoruz. Motor göstergelerini kontrol ediyoruz tek tek. Hepsi olması gerektiği gibi. Fuel pressure'larımıza da baktık. Ardından flap'ın yukarıda olduğunu gördüm. Sonrasında propeller'ımı yani RPM'imi 2250 RPM'e yeşil ve sarı, yeşil arkın bitip sarı arkın başladığı yere getiriyorum. Ardından istikamet ve direngimizi alıyoruz ve gaz kolu ile manifold pressure'ı 1700'lere kadar 1500 ila 1700 arasında azaltıyorum. Ve süratin 90'lara düşmesini bekliyorum. İrtifa ve istikamet sabit, süratin azalmasını bekliyorum. Sürat 90'lara gelirken tekrar 100-200 manifold ekleyeceğim ve 90 knot'ı korumasını sağlayacağım. Öncelikli olarak 90 knot'ta flapsız uçmaya çalışacağım. Evet, 90 knot gelirken görmüş olduğunuz gibi manifold pressure 1700'de 17 manifoldda ve 90 geldi. Hemen biraz gaz ekledim. 100-200 çok fazla değil. 90'ı koruyacak kadar. 90 knotta 7500 fitte istikameti koruyarak sabit şekilde uçarken artık gaz koluyla istediğim gibi oynayabilirim. Önemli olan 90 knotu korumak ve irtifayı korumak, istikameti korumak. Ardından take-off flap'ımı koyuyorum. Flap'ı take-off pozisyonuna getirdikten sonra süratin 80'lere düşmesini bekliyorum. Sürat 80'lere düşerken tekrar manifold pressure'da. Evet, şimdi keskin dönüş yapacağız. Öncelikli olarak yine dahili kontrollerimizi yapıyoruz. Right, left. Full pumplarımız on konumda. Ignition'lar on. Motor göstergelerimiz limitler dahilinde. Flap'ımız alt konumunda. Propeller'ımız 2250 RPM'e set durumda. 7500 fitte saat 12 yönünden direngimizi aldık. Hareketi yapacağımız aksi yönden çıkış direngisini de alarak 115 ila 120 knotlarda harekete başlayacağız. Eğer keskin dönüşü sağdan yapıyorsak 5 derecede döneceğiz. Soldan yapıyorsak 2,5 derecede. Biliyorsunuz ki burası 2,5, 5, 7,5, 10 diye gidiyor. 45 derecede tam burası soldan bir önceki çizgi. Evet, şimdi öncelikli olarak sağdan yapacağız. 115 knotlardayız. 7500 fitteyiz. Ve sağdan dönüşe başlıyoruz. 45 derece yatıracağız. Mümkünse blue ortalayacağız ve yaklaşık olarak 5 derecede tutacağız değil mi flight director'ı? Çek. Evet. Çek biraz daha. Çek. Hafif sağradır istiyor senden. Hafif sağradır. Çekiş nerede? 5 derece ve 45 derece yatışta dönersek hiçbir şekilde irtifa alıp irtifa vermeyiz. Gayet güzel. Evet, kaybettiğin irtifayı alıyorsun şu an. 5 derece olsun. Flight Director'ın çatısını 5 dereceye koyduğumuzda hiçbir şekilde irtifa alıp irtifa vermeyiz. Çıkış direngi geldi. Yavaşça düzelterek çıkıyoruz. Gayet güzel. Düz uçuşumuz kaç dereceydi? 2,5 derece. Evet, şimdi istikamette gazsız stall yapacağız. Öncelikli olarak yine dahili kontrollerimizi yapıyoruz. Right'ta, left'te full pumplarımız on konumunda, ignition'lar hot. Geldik. Flaplarımız yukarıda, propeller'ımız maksimum continuous power olan 2250 RPM'de. Yaklaşık 110-120 knotlarda 8500 fitte istikamette giderken önce saat 12 yönünden direngimizi alıyoruz. Ardından gaz kolunu 13 ila 15 manifoldlara gelecek kadar azaltıyoruz. Azaltalım. 13-15 kes. Kes biraz daha.
Evet, ardından hemen çabuk take off flap position. Take off flap position'ı koyuyoruz. Hemen gazı keser kesmez. Ardından landing gear'ımızı down konumuna getiriyoruz ve irtifamızı koruyacak şekilde tutuyoruz. Süratimiz 90'lara gelirken 85 ila 90 knot'u koruyacak kadar süzülüşe veriyoruz. Bu arada landing gear'da 3 yeşilin yanmasını bekliyoruz. Süzülüş pozisyonunda 3 yeşilin yanmasını bekliyoruz. 3 yeşil yandıktan sonra 15 derece kadar ufkun üzerine çekiyoruz ve burada tutuyoruz. Mümkünse yatışları rudder'larla engelliyoruz ve blue'u ortalıyoruz. 15 derecede tutuyoruz. Çöktükçe çekiyoruz. Çöktükçe çekiyoruz. Stall ikazını duyduk. Löviyeleri, gazileri 70 knotlar geçerken yavaşça 7,5 dereceye kadar çekiyoruz burada. Çek bakalım 7,5. Evet, burada neyi bekliyoruz? Pozitif inşaatı bekliyoruz. Pozitif varyo geldikten sonra landing gear up ve tekrar burnu 2,5 dereceye indiriyoruz. Burada uçağımızın süratlenmesini yaklaşık 90 knotlara kadar gelmesini bekliyoruz. Uçağımızın sürati 90 knotlara gelirken take off flap'ımızı da toplayacağız. Evet, 90 geldi. Flap up. Ve tekrar düz uçuş konumunda uçağımızın